Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, Risale-i Nur Külliyatı'ndan 12. lemadayız. Bugün 12. lemadan ikinci dersimiz olacak. Efendim, beraber okuyalım programında. İkinci sualden devam ediyoruz. Bu sualde bir ayet-i kerimeye yapılan itiraz konu ediniliyor. İkinci sual münasebetiyle iki meseleyi mühimme beyan edilecek. Çünkü coğrafya ve kozmografya fenlerinin kısacık kanunlarıyla ve daracık düsturlarıyla ve küçücük mizanlarıyla Kur'an'ın semavatına çıkamadıklarından ve ayatın yıldızlarındaki 7 kat manaları keşfedemediklerinden ayeti tenkit belki inkarına divanecesine çalışmışlar. Bu tenkit ettikleri ve inkarına divanece çalıştıkları ayet biraz sonra gelecek. Allahu'llezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehun. Yani Allah ki göğü 7 tabaka, 7 kat olarak yarattı ve onu 7 kat yarattığı gibi arzı da yarattı. Yani yeri de yarattı. Mealinde olan bir ayeti kerime. Şimdi tabi ne diyor burada? Bir yerde ayetin Kur'an'ın semasına çıkmak için 7 basamaklı bir merdiven yapacağız diyor. Ayetlerin seması var. Bu kozmografya ve yani astronomi bilimi ve coğrafya. Coğrafya dünyayı inceliyor. Kozmografya gökyüzünü, gökleri, uzayı inceliyor. Bu iki bilim dalıyla alakalı ayeti kerime. Dolayısıyla bu fenler kısacık kanunlarıyla ve daracık düsturlarıyla ve küçücük mizanlarıyla Kur'an'ın semavatına çıkamadıkları için, yani itiraz oradan geliyor. Kur'an'ın semavatına çıkamadıklarından ve ayetlerin de her biri bir yıldız gibi olan Kur'an ayetlerindeki 7 kat manaları keşfedemediklerinden. Demek ki Kur'an'ın ayetlerinde iç içe böyle 7 kat manaları var. Bu 7 kat manaları keşfedemediklerinden ayetleri tenkide cüret ediyorlar ve belki inkarına, divanecesine çalışmışlar diye başlıyor. Evet, birinci meseleyi mühimme. Semavat gibi arzın da 7 tabaka olmasına dairdir. Birisi coğrafya, birisi kozmografya ayırmış. İki mühim mesele. Birisi yeri inceliyor. Dolayısıyla semavat gibi arzın da 7 tabaka olmasına dairdir. Şu mesele yeni zamanın filozoflarına, yani bilim adamlarına, coğrafya bilimiyle uğraşan, işte jeolojiyle uğraşan, ki onlar da coğrafyanın alt bilimleri oluyor. Onlara hakikatsiz görünüyor. Onların arza ve semavata dair olan fenleri kabul etmiyor. Bunu vasıta ederek bazı hakaik-i Kur'aniye'ye itiraz ediyorlar. Yani bu zamanda bilim, yani Kur'an'a, dine alternatif gibi gösteriliyor. Halbuki bilim normalde dine niye alternatif olsun? Yani bilim yapmayı zaten din emrediyor. Kur'an emrediyor. Allah nasıl yarattım, bakın nasıl yaratıyorum, anlayın diyor. Bilim dediğimiz olay, olayların nasıl meydana geldiğinin incelenmesidir. Yani Allah'ın emrinin yerine getirilmesidir. Allah'ın nasıl yarattığının, yaratma gizeminin anlaşılmaya çalışılmasıdır. Nelerden neyi yaratıyor? Gerçi bu işte bugünkü bilim maalesef
ibadet olduğu halde gerçekte bilimin kendisi Kur'anca kabul edildiği ve çok önemsendiği halde pozitivist, naturalist, bir materyalist anlayışla işlediği için dinin yerine ikame edilmeye çalışılıyor. Ya ben bilime inanırım, dine inanmam. Halbuki bilime inanırım demek yani Allah'ın her şeyi düzenli yarattığına, Allah'ın kurduğu düzene inanırım demek. Bilim de o düzeni açığa çıkarıyor, anlamaya çalışıyor. Bu anlamıyla ibadet sayılıyor. Demin söylediğim gibi dine ters bir tarafı yok ama işte bu çağın yani son 200 yılın pozitivist ve materyalist anlayışı maddenin dışında, gözlemlediklerimizin dışında bir şeyi bir ön kabulle yani peşin yargıyla kabul etmedikleri için ki bilimin doğmasıdır bu. Dine doğma diyorlar ama bu bilimin doğması yani. Bilim baştan zaten. Yani bilimin kendi suçu değil. Yani bilimin bu zamanki bilim adamlarınca yorumunun, materyalist yorumunun eksiğidir. Dini onun için saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. Şimdi bahane ettikleri şeyler de var. İşte zahiren anlayamadıkları bazı meseleler. Bir tanesi bu. Semavat gibi arzın da 7 tabaka olmasına dair mesele. Şu mesele yeni zamanın filozoflarına hakikatsız görünüyor. Onların arza ve semavata dair olan fenleri kabul etmiyor. Yani değil mi? 7 seba semavat, 7 gökler, 7 yer diye bir şey yok yani ne coğrafyada ne astronomide. Efendim. Kabul etmiyor. Bunu vasıta ederek bazı hakaik-i Kur'aniye'ye itiraz ediyorlar. Buna dair muhtasaran yani özet halinde birkaç işaret yazacağız. Birincisi. Evvela ayetin manası ayrıdır ve o manaların efradı ve masadakları yani o ayetleri doğrulayan örnekler ayrıdır. Evet. İşte o külli mananın müteaddit efradından bir ferdi bulunmazsa o mana inkar edilmez. Semavatın 7 tabakasına ve arzın 7 katına dair manayı küllisinin çok efradından 7 masadak yani bu 7 gök ve 7 yeri manasını doğrulayan 7 doğrulayıcı var diyor. Bilinen yani o zamanki şartlarda şimdi belki daha çoktur. Zahiren görünüyor. Saniyen ayetin sarahatinde yani açık manasında 7 kat arz dememiş. 7 kat arz dememiş. Ne demiş peki? Allahu lezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehunne ila ahir. Ayetin zahiri diyor ki arzı da o seb'a semavat gibi halk etmiş. Yani 7 gökleri yarattığı gibi yeri de arzı da yaratmış diyor. Gerçekten zahiri manasında yani arz için 7 tabiri yok. Seb'a semavat ve minel arz diyor. Evet. Burada mislehünne, onun misil burada hangi manada yani benzeri yani yaratılmış olarak benzeri kastedilmiş olabilir. Yani 7 kat benzeri değil, gökleri yarattığı gibi arzı da yarattı diye zahiri manasında 7 yok diyor öncelikle. Evet. Bunu bilmemiz lazım. Ayetin zahiri diyor ki arzı da o seba semavat gibi halk etmiş ve mahlukatına mesken ittihaz etmiş. 7 tabakalı olarak halk ettim demiyor. Misliyet ise yani onun misli gibi, semavat benzeri gibi. Buradaki misliyetten maksat mahlukiyet
ve mahlukata meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir. Yaratılmış olarak yaratılıştaki benzerlik ve bir de mahlukata meskeniyet cihetiyle benzerlik olabilir. İkincisi, küre-i arz her ne kadar semavata nispeten çok küçüktür. Fakat hadsiz masnuat-ı ilahiyenin meşeri, mazharı, mahşeri, merkezi hükmünde olduğundan kalp cesede mukabil geldiği gibi küre-i arz dahi koca hadsiz semavata karşı bir kalp ve manevi bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir. Yani bir de bugünkü fenlerde, çünkü eskiden dünya merkez kabul ediliyordu. Dünya işte merkez, ay, güneş değil mi? Onun etrafında dönüyor. İşte yıldızlar o dünya semasının süs lambaları filan. Şimdi gittikçe ne anlaşıldı? Bir defa dünya, gerçi ona işaret var, yani dünyanın güneş etrafında döndüğüne dair Kur'an'da işaret var. Ama zahiri manayı da hemen birdenbire böyle değil diye reddetmemiş Kur'an. Dolayısıyla önce tabii güneşin dünya etrafında değil, dünyanın gezegenleriyle birlikte güneşin etrafında döndüğü tespit edilince o zaman merkez güneşe kaydı. Güneş sistemi, şimdi daha uzayla ilgili incelemeler güneş sisteminin de merkezi olmadığını gösterdi onlara göre. Yani merkezde oturma özelliğini, yani tahtını kaybetti. Önce dünya kaybetti, sonra güneş kaybetti. Uzay hadsiz, ucu bucağı belli değil. Neresi merkez belli değil diyorlar şimdi. Yani insan kendini merkeze alıyordu ya. Yani kendisi ki kendi yaşadığı dünya merkezdeyken bu merkeziyetini kaybetti. Yani tahtından oldu. Şimdi bunu inanmayanlar çok şey yapıyorlar. Çünkü her şeyi biz insana göre, değil mi? Din insana önem veriyor. Dolayısıyla insanı merkeze alıyor ya. Güya işte astronomideki gelişmeler bu insanın merkezde olma ayrıcalığını yıktı diyorlar. Buradan bir inkara yol açmaya çalışıyorlar. Şimdi burada ona da cevap var. Yani evet, dünya, yani göklerle ve yer Kur'an'da terazinin birer kefesine konuyor. Halaka seb'a semavat. Değil mi? Halakas semavati vel ard. Gökleri ve yeri yarattı. Değil mi? Gökler ve yer sürekli terazinin iki kefesinde beraber zikrediliyor. Halbuki göklerle ve yer nasıl kıyaslanacak yani? Bırakın siz yeri, sadece dünyayı, güneş sistemi bile, güneş bile dünyadan 1.300.000 defa büyük olduğu halde evrende bir kum tanesi gibi yani. Bir kum tanesi gibi. Dolayısıyla peki niye öyle Kur'an diyor? Şimdi dünya evet çok küçük ama dünyanın diğer hiçbir gök cisminde olmayan özellikleri var. Nedir? İşte bütün ilahi sanatların sergi alanı. Değil mi? Bütün canlı masnuatın yaşam alanı dünya. Bütün kainatın kalbi ve kıblesi. Bütün kainatın kalbi ve kıblesi olma özelliğini hem insandan hem insan için yaratılan, değil mi? Bütün bu ilahi güzelliklere sergi olmasından alıyor. İşte bunu bilmedikleri için de yani yaratılış gayesi olarak halen insan merkezde ve insanın yaşadığı dünya merkezde. Yani onlar gaye maye düşünmedikleri için öyle bir şey yok diyorlar. Desinler. Evet, okuyorum tekrar. Küre-i arz her ne kadar semavata nispeten çok küçüktür fakat hadsiz masnuat-ı ilahiyenin meşeri, ilahi sanatların sergisi, mazharı, meşeri, mahşeri, merkezi hükmünde olduğundan kalp cesede mukabil
geldiği gibi küre-i arzda koca hadsiz semavata karşı bir kalp ve manevi bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir. Kalp, değil mi? Kalp insan vücuduna, organizmasına göre çok küçüktür ama kalp merkezdir yani. Bütün vücuda kan pompalıyor, değil mi? Kalp sekteye uğradı mı hayat bitiyor. Yani diğer organlar gibi değil. İşte dünya da kainatın kalbi ve kainatın bir yerde kıblesi diyor. Kıblesi olduğu için bütün kainata denk tutulmuş. Göklere denk, gökleri bir kefeye koymuş, yeri bir kefeye koymuş. Halakas semavati vel arz tekrarlamış. Onun için zeminin küçük mikyasta eskiden beri 7 iklimi Seba ile beraber 7 kelimesi 7 kere tevafuku pek güzel düşmüş. Şimdi 7 diyor ya, burada 7'yi doğrulayan şeylerden bahsedecek. Nedir onlardan birincisi? 7 iklim diyor. Hem Avrupa, Afrika, Okyanusya, 2 Asya, 2 Amerika namlarıyla maruf 7 kıtası. 7 kıtası demek o zaman öyle anılıyormuş. Şimdi yine 7 kıta diye biliniyor. Ama mesela Afrika'da o zaman 2 Asya dediği 2 Asya yani 2 Amerika gibi yani 2 Amerika şu anda Kuzey Amerika, Güney Amerika değil mi? 2 kıta olarak şu anda biliniyor ama 2 Asya diye bilinmiyor yani Asya kuzeyde olanla güneydeki Asya eskiden Asya denilene bu sefer Afrika denmiş. Ama 7 kıta var şimdi. 7 tabaka demek ki 7 kıta. Bu 7 tabirin içine bak neler girebiliyor ve bunun neler doğruluyor. Bir defa bu 7 kıta meselesi doğruluyor. Hem denizle beraber şark, garp, şimal, cenup bu yüzdeki ve yeni dünya yüzündeki malum 7 kıtası. Hem merkezinden ta kışr-ı zahiriye kadar hikmeten, fennen sabit olan muttasıl, yani birbirine bitişik ve mütenevvi 7 tabakası. Değil mi? Bak 7 tabaka diyelim. Merkezde ne var? Merkezde çekirdek var. Çekirdek. Sonra mağma. Mağmanın kendi içinde tabakalar da var. Değil mi? Sonra onun üstünde bir taş küre var. Litosfer. Onun üstünde su küre var. Hidrosfer. Onun üstünde biyosfer dediğimiz bir canlı toprak tabakası var. Denizleri ve toprağı içine, karaları içine alan canlıların yaşadığı, canlılara mesken olan tabaka. Onun üstünde atmosfer var. Demek ki bu atmosferin de kendi tabakaları var. Yani Kur'an 7 diyor. Yani siz de 7 diyorsunuz zaten. Yani bunlardan da 7 çıkıyor. Atmosfer, işte izonosfer mi diyorlar. Kendi içinde de atmosferin tabakaları var. Ondan sonra biyosfer, hidrosfer, litosfer, değil mi? Mağma, çekirdek zaten yine 7 yapıyor. Evet, bu demek ki Kur'an'ın 7 olarak yarattık yani. Gökleri 7 kat olarak yarattık. Yeri de onun benzeri. 7 kat anlaşılırsa zaten bu katmanlar, bu kıtalar baz alınırsa onları kastederek düşünülebilir ve onu doğrular. Bu bilimsel veriler, açıklamalar onu doğrular. Evet. Başka ne var doğrulayan bakalım. Hem merkezinden ta kışr-ı zahiriye kadar hikmeten fennen sabit olmuş muttasıl ve mütenevvi 7 tabakası. Hem zihayat için, canlılar için medar hayat olmuş 70 basit ve cüz'i unsurları tazammun edip
hayat sahiplerinin yaşaması için, değil mi? Koşullar var, bir de hayata medar olan maddeler var, unsurlar var. Yani bunlar işte 7 ana unsur veya 70 daha kendi detaylarıyla sayacak olursak, ki bu 7, 70, 700 Arap lisanında çoğul manası da taşıyor. Onun için 70 de kattı buraya. Evet. Ve 7 kat tabir edilen meşhur 7 nevi külli unsuru, hem 4 unsur denilen su, hava, nar yani ateş, toprak, türap ile beraber mevalid-i selase denilen maadin, nebatat ve hayvanat, yine dünyanın, değil mi, madenler, bitkiler ve hayvanlar diye böyle 4 unsurla beraber bu üçü toplandığında yine 7 yapıyor. 7 tabakaları ve 7 kat alemleri, hem cin ve ifrit ve sair muhtelif zişur ve zihayat mahlukların alemleri ve meskenleri olduğu çok kesretli ehli keşif ve ashab-ı şuhudun şehadetiyle sabit 7 kat arzın alemleri. Demek bu 7 kat arzın alemleri. İşte bir tabakada ifritler yaşıyor, bir tabakada cinler yaşıyor. Değil mi? Böyle 7 kat alemlerden ehli keşif ve ashab-ı şuhud bahsetmişler. Hem küre-i arzımıza benzeyen 7 küre-i uhra dahi bulunmasına, zihayata makar ve mesken olmasına işareten 7 tabaka, yani 7 küre-i arziye bulunmasına işareten küre-i arz dahi 7 tabaka ayat-ı Kur'aniye'den fehmedilmiştir. İşte 7 nevi ile 7 tarzda arzın 7 tabakası mevcut olduğu tahakkuk ediyor. 8.'si olan ahirki mana başka noktayı nazarda ehemmiyetlidir. O 7'de dahil değildir diyor. Bu ahirki mana dediği, bu gerçekten ilginç, yani bundan hiç söz edilmiyor. Ama burada bir tek burada söz etmiş. Fakat bunun bir şeyi de yok, yani henüz bir bilimsel karşılığı da yok. Belki ileride çıkarsa gerçekten ilginç bir açıklama, mucize olur. Nedir o? Dünya gibi, bak, 7 küre-i arziye bulunması. Yani dünya bir küre, canlıların yaşadığı bir küre. Böyle canlılara, yaşam alanlarına sahip 7 dünyadan söz ediyor. Ama geniş açıklama yapılmıyor. Belki ileride bunu doğrulayan gelişmeler olabilir. Evet. Üçüncüsü, madem Hakim-i mutlak israf etmiyor, kainatı hikmetle yaratan yaratıcı israf etmiyor, abes şeyleri yaratmıyor ve madem mahlukatın vücutları zişuur içindir, diğer canlılar şuur sahibi varlıklar için yaratılmış ve zişuurla kemalini bulur ve zişuurla şenlenir ve zişuurla abesiyetten kurtulur. Değil mi? İnsan olmasaydı mesela dünyada ne için, yani diğer canlılar ne için yaratılmış? Değil mi? Bu kadar bitkiler, hayvanlar, değil mi? Anlamsız olurdu, hikmetsiz olurdu. Demek ki şuur sahibiyle tam taşlar yerine oturuyor. Zişuurla bu alemler şenleniyor ve abesiyetten kurtuluyor. Ve madem bil müşahede o Hakim-i mutlak, o Kadir-i Zülcelal hava unsurunu, su alemini, toprak tabakasını hadsiz zihayatlarla şenlendiriyor. Havada yaşayanlar mesela kuşlar gibi, suyun içindeki balıklar gibi, toprak tabakasını, değil mi? Bütün çok solucanlar, mikroorganizmalar gibi canlılarla şenlendirmiş havayı da, suyu da, toprağı da. Ve madem hava ve su hayvanatın cevelanına mani olmadığı gibi,
toprak, taş gibi kesif maddeler, elektrik ve röntgen gibi maddelerin seyrine mani olmuyorlar. Elbette o Hakim-i Zülkemal, o sani-i zeval, küre-i arzımızın merkezinden tut, ta meskenimiz ve merkezimiz olan bu kışr-ı zahiriye kadar, merkezden bu kabuk bağlamış ya, yani biz kabukta yaşıyoruz. Bu kabuk kısmına kadar birbirine muttasıl, bitişik 7 tabakayı ve geniş meydanlarını ve alemlerini ve mağaralarını boş ve hali bırakmaz. Elbette onları şenlendirmiş. O alemlerin şenlenmesine münasip ve muvafık zişur mahlukları halk edip orada iskan etmiştir. Yani o demek ki boş değil, yani dünyanın o katmanları, mağmanın içinde bile yaşayanlar olabilir. Ki cinler ateştendir, gıdaları ateştir. Biz nasıl topraktan yaratıldık ve toprağın üstünde, toprağa bağlı yaşıyoruz. Yaşam alanımız bizim toprak. Ateşten yaratılan cinlerin de, değil mi, o yaşam alanları olabilir. Zaten dünya güneşten koparıldığı zaman, ilk başta ateş halindeyken, soğumamışken cinler yer üstünde de hakimdiler. İnsanlar yoktu o zaman. İnsana halife denmesinin sebebi onun yerine geldi. Çünkü dünya soğuyunca, kabuk bağlayınca cinlere yaşam alanı olmaktan çıktı. Biz nasıl işte Asya steplerinde idik, oralar kurak bölgeler olunca, yaşam alanı olmaya müsait olmayınca göç ettik oralardan. Yeni yaşam alanları aradık, Anadolu'ya geldik, Avrupa'ya açıldık. Şimdi onun gibi cinler de yerin içine çekildiler. Yerin içi, çünkü halen onların ham maddesi olan ateş, sıcak. Dolayısıyla oralarda yaşamalarını sürdürüyorlar. Evet. O alemlerin şenlenmesine münasip ve muvafık zişur mahlukları halk edip orada iskan etmiştir. Yani Cenab-ı Hakk'ın hikmeti gereği boş bırakılmış olamazlar. O zişur mahluklar madem ki melaike ecnasından, bir kısmı melekler, melek cinslerindendir ve ruhani envalarından olmak lazım gelir. Ruhaniler, değil mi? Ölen insanların ruhları yaşıyor, bir ruhani alan var. Ruhsal boyut var. Bir kısmı onlara tahsis edilmiştir. Elbette en kesif ve en sert tabaka onlara nispeten, balığa nispeten, deniz ve kuşa nispeten hava gibidir. Hatta zeminin merkezindeki müthiş ateş dahi o zişur mahluklara nispeti bizlere nispeten güneşin harareti gibi olmak iktiza eder. O zişur ruhaniler nurdan oldukları için nar onlara nur gibi olur. O zişur ruhaniler nurdan oldukları için, melek kısmı nurdan, cin kısmı nardan. Nurdan olanlara nar nur gibi olur. Nardan olanlara da zaten nar yaşam alanı gayet münasip bir şekilde olabilir. Dördüncüsü 18. mektupta tabakat-ı arzın acayibine dair ehli keşfin tavrı akıl haricinde beyan ettikleri tasvirata dair bir temsil zikredilmiştir. Hülasası şudur ki küre-i arz alemi şehadette bir çekirdektir. Alemi misaliye ve berzahiyede bir büyük ağaç gibi semavata omuz omuza vuracak bir azamettedir. Ehli keşfin küre-i arzda ifritlere mahsus tabakasını 1000 senelik bir mesafede görmeleri, yani öyle ki 18. mektupta daha geniş açıklaması var. İfritlere mahsus 1000 senelik bir alan var diyorlar. İşte Kaf Dağı'ndan söz ediyorlar filan. Bunlara coğrafyada yerin her tarafı incelenmiş, yani böyle şeyler yok. Onu üstad yorumluyor. Yani
onların gördükleri diyor yanlış değil. Çünkü ehli keşif yalan söylemez. Ama onlar bu maddi alemde değil, dünyanın manevi bir boyutu var, uzantıları var. Onları görmüşler diyor. Tekrar okuyorum. Küre-i arz alemi şehadette bir çekirdektir. Alemi misaliye ve berzahiyede bir büyük ağaç gibi semavata omuz omuza vuracak bir azamettedir. Ehli keşfin küre-i arzda ifritlere mahsus tabakasını 1000 senelik bir mesafe görmeleri alem-i şehadete ait küre-i arzın çekirdeğinde değil. Yani bizim coğrafyanın inceleme alanı olan bu dünyada değil, küre-i arz dediğimiz o çekirdektir. Onun çekirdek olduğu misali alemde görmüşler demek. Madem küre-i arzın zahiren ehemmiyetsiz bir tabakasının böyle başka alemde azametli tezahüratı var, elbette 7 kat semavata mukabil 7 kat denilebilir. O manevi boyutlarıyla 7 kat denilebilir ve mezkür noktaları ihtar için icaz ile icazkârane bir tarzda ayat-ı Kur'aniye semavatın 7 tabakasına karşı bu küçücük arzı mukabil göstermekle işaret ediyor. Evet, bu birinci meseleydi. İkinci meseleyi mühimmede göklerin 7 kat olmasının yorumu var. Gerçekten merak edilecek bir husus. İnşallah onu bir sonraki derste okuyacağız ve anlamaya çalışacağız. Demek ki bu yani dünyanın 7 kat oluşu, gökyüzü gibi, semavat gibi dünyanın da 7 kat yaratılması bir defa 7 kat yarattık demiyor. Yani 7 kat tabirini gökler için kullanıyor. Dünyayı 7 kat yarattık demiyor. Açık manasında bu yok. Ama yani böyle anlaşılsa bile buradaki bu yorumlar, izahlarla 7 kat olduğu bilime de ters değildir. İşte 7 kıtasıyla ondan sonra böyle kuşak kuşak yani atmosferden tutun biyosfer, hidrosfer, litosfer, işte mağma, çekirdek gibi böyle bunların kendi içindeki tabakaları da katarsak 7 kat yaratılmış olmakla bilimsel verileri de bağdaştırmak mümkündür. Evet. Nereyi okuduk? 12. lemadan okuduk. İkinci ders oldu 12. lema için. Bir dersimiz daha var. 3 sayfalık bir bölüm var. Onu da inşallah sonraki derste ele alacağız. Göklerin 7 kat oluşunu nasıl yorumlayacağız? Bu ne anlama geliyor? Efendim, bilimsel verilerle işte burada arzla ilgili verilerle bunu bağdaştırdığımız gibi yani bu bilimsel veriler bu 7 kat yaratılmayı doğruladığı gibi birkaç yönden semavatı da doğrular mı? Nasıl doğrular? Bir sonraki derste. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.